Arap dünyasında Türklere en yakın olan toplum Suriyelilerdir. Bir kere sınırımızın suni çizildiğini, doğal bir şeyle ayrışmadığını bir kere bilelim. Dolayısıyla sınırın üstü de altı da aynı akrabalar, aynı aileler, aynı aşiretlerdir. Dolayısıyla Halepliler, özellikle yani diğer bölgeler demiyorum ama özellikle Halepliler ikinci şehri Kahire'den sonra Halep'ti. Ve dolayısıyla Türkiye'nin içindeki bugün mesela Maraş, Antep, Kilis gibi çeşitli güneydeki şehirlerimiz Halep'in bir parçasıydı aslında. Dolayısıyla kültürel bir devamlılık söz konusu. Başka. Bir kere Türkiye 85 milyon, içimizdeki 3 milyon küsur Suriyelinin bizi bozacağını düşünüyorsak bu gerçekten çok ciddi bir ne diyelim paranoyadır. Yani Türkiye'deki Suriyeli nüfus %3,5-4 kadar. %3,5-4, %95, %96'yı dönüştürecekmiş. Bu bir kere zaten sayısal olarak mümkün değil. İkincisi, ben 2000 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünde sosyoloji dersi almıştım. Profesör Ayhan Aktar'dan. Yıl 2000. Daha o zaman Türkiye'de mülteci falan yok, Suriyeliler falan yok. Göçle ilgili sosyoloji dersinin göç kısmında hiç unutmadığım tespit şuydu. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Göç hareketlerinde üçüncü en geç dördüncü nesil gittiği memleketin dili, kültürü hatta dinini alır. Dolayısıyla kültürü değişmeye mahkum olanlar biz değiliz, Suriyeliler. Sadece göç bakımından değil, savaşlar toplumsal dönüşümün en hızlı yaşandığı dönemlerdir. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili David Fromkin'in kitabında yazar. Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde savaşın ülkeleri, toplumları, halkları nasıl değiştirdiğine yönelik bir çalışma yapılmış. 100 küsur ciltti. Bunun sadece 21 cildi İngiltere'deki değişim dönüşümü anlatıyormuş. Yani nedir? 4 yıllık savaş. Suriyeliler 10 küsur yıllık savaş yaşadılar. Her alanda çok ciddi bir değişim dönüşüm var. Bir kere savaş nedeniyle değişim dönüşüm, ikincisi göç nedeniyle değişim dönüşüm. Değişen onlar, biz değiliz ki. Türkiye'deki Suriyelilerin yarısı 18 yaş ve altı. Yani nerede okudular? Bizim okullarımızda okudular. Hele anaokulundan itibaren Türkiye'de eğitim alan çocuklar tamamen Türk kültüründe yaşıyorlar. Bütün beğenileri, hayat tarzları, bakışları aynen Türk çocuklar gibi. Bunun bir kere farkında değiliz. Yani karşımızda hiç değişmeyen böyle odun gibi bir yapı var zannediyoruz. Tam aksine. Ve bu arada Suriyeliler, Suriye coğrafyası çok uzun yıllardır zaten dışarıya göç veren bir toplumdur. Suriye, Lübnan, o dönem, oralar. Yani 1800'lü yılların sonlarından itibaren dışarı göç vardır. Hiçbir ülkede bugüne kadar ben Suriye diasporasının gittiği yerde yıkıcı bir faaliyet yaptığını, değiştirip dönüştürdüğünü tarihsel olarak hiç görmedim açıkçası. Tam aksine Suriyeliler gittiği yere acayip uyum sağlayan bir millettir. Türkiye'de tabii eğitim alan kesim Türkiye'ye uyum sağlıyor. Eğitim almayanların tabii ki değişim dönüşümü daha zor. Kendi içimizde Türkiye'dekiler için de bu geçerli. Bir başka şey, hani diyoruz ya Türk kültürünü bozuyorlar. Keşke biz Suriyelilere benzeşebilseydik diyorum. Neden? Türk kültürü bozulan biziz, farkında değiliz. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren biz küresel kültür içinde, popüler kültür içinde, tüketim kültürü içinde acayip bir değişim dönüşüm yaşadık. Şimdi dürüst olalım. Hangi ailede anne babayla çocuğun birbirine benzediği bir aile var mı? Bir kere Türk kültürü, İslam kültürü birbirine çok benzerler. Mesela nedir? Hadi şöyle birkaç şey yapalım. Mesela anne babaya saygı hem İslam'da hem Türk kültüründe acayip önemlidir. Suriyelilerle konuştuğumda bana dediler ki öğretmenler, işte Türk okullarında öğretmenlik yapan Suriyeli öğretmenlerle karşılaşmıştım. Türk öğrencilerle Suriyeli öğrenciler arasındaki farkları sorduğumda bana şunu dediler. Türk öğrenciler çok şımarık ve sana ne ya, of be, istediğimi yaparım vesaire, bu tip şeyleri sürekli söylüyorlar. Bizim çocuklarımız da onları duyup bize evde bunu söylüyorlar, biz şoka uğruyoruz dediler. Neden dedim? Çünkü Suriye'de dedi anne kutsaldı dedi. Anne rızası alınmadan hiçbir şey yapılmazdı dediler. Anneye kötü bırakın yani sana ne bana ne ya, biz bunları duyduğumuzda nasıl üzülüyoruz anlatamayız dediler. Dolayısıyla annesine sana ne ya, annesine babasına sana ne, istediğimi yaparım, of ya bilmem ne diyen, küfür eden, edip de onlar Türk kültürü demesin kimse bana. Türk kültürünün bir başka özelliği nedir? Misafirperverlik. Şimdi artık Anadolu başka tabii ki. Ben büyük şehirlerden bahsediyorum. Kendim de büyük şehirde yaşadığım için. Artık kaç kişi evine misafir alıyor? Kafelerde buluşuluyor artık. Suriyeliler için misafirlik o kadar önemlidir ki ben röportaj yaptığım bir hanım vardı. Acayip maddi durumu kötüydü.
Yani pazarlarda pazar bittikten sonra atılan sebze meyveyi toplayarak karnını doyuruyordu. Röportajı yaparken ağlamaya başladığı nokta misafir ağırlayamamak veya evine gelen, kızı evine geldiğinde onların karşısına güzel sofralar kuramamanın ve damadının karşısında yaşadığı mahcubiyeti anlatırken hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Çünkü sadece Suriye değil, Suriye, Filistin, Lübnan vesaire bunlar misafir ağırlamak çok önemlidir ve iyi ağırlamak çok önemlidir. Biz bakın bu hasretimizi de kaybediyoruz. Ama dediğim gibi Anadolu'da çok şükür bu devam ediyor. Komşuluk, İslam'da, Türk kültüründe komşuluk son derece önemlidir. Komşu hakkı diye bir şey vardır. Hangimiz komşumuzu apartmanımızda artık tanıyoruz? Veya tanıyorsak da kaçını tanıyoruz? Dolayısıyla bunun gibi bir sürü şey sayabiliriz. Bakın mesela edep kelimesi, töre kelimesi, adap kelimesi bunlar bizim gençlerimizin literatüründe var mı? Veya onlar edep, adap, töre duyduğunda bu kavramları seviyorlar mı? Yoksa tüyleri diken diken mi oluyor? Suriyelilerde mesela ayıp dendiğinde anne baba çocuğa ayıp derse çocuk asla onu yapmaz. Bize ayıp kelimesi ne anlam ifade ediyor? Biri ayıp kelimesini duyduğunda bir genç o yaptığı şey yapmaktan vaz mı geçiyor? Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Keşke Suriyeliler bizi değiştirip dönüştürebilseydi. Emin olun eğer Suriyeliler bizi değiştirip dönüştürebilseylerdi biz Türk kültürümüze daha da yaklaşmış olacaktık. Türk kültürünü kendi iradesiyle bırakan biziz. Maalesef karşımızda bir Arap gördüğümüzde Türk kültürünü hatırlıyoruz. Bu da ayrıca bir şey. Ve bakın benzemek istediğimiz yer hep Avrupa. Onların popüler kültürleriyle besleniyoruz sosyal medyadan vesaireden. Suriyeliler bizim 1970'ler Türkiye'sidir. Bunun da farkında olalım. Türkiye dışarı açılmadan evvelki hali Suriyelilerin Türkiye'ye gelmeden evvelki haliydi. Dolayısıyla kültürlerimiz birbirine çok uzak değil. Tabii ki bazı şeylerde farklılıklar var. Bunlar çok normal ama tekrar söyleyeyim. Kültürünü bırakanlar, gönüllü olarak bırakanlar biziz. Eğer Suriyelileri gördüğümüzde kültürümüzü hatırlıyorsak aslında bu güzel bir şey. Ben de kültürümüze geri dönmeyi çok isterim. Geri dönmemiz gerektiğini de düşünenlerdenim ama kültürümüzü bozanlar Suriyeliler değil biziz. Sadece bir örnek vereyim. Diyoruz ya yabancılara, Suriyelilere Türkçe konuş, Türkçe konuş. Şimdi büyük şehirlerdeki tabelalarımıza bakalım lütfen. Tabelalarımız, dükkanlarımızın tabelası Türk ismi koyduğunuzda mı daha fazla müşteri geliyor? Yoksa yabancı isim veya uydurukça mı koyduğunuzda daha fazla müşteri geliyor? Sadece bir örnek vereceğim. Koşu yolunda, İstanbul koşu yolunda eskiden bir hastanenin adı Esma Hatun'du. Ve o zaman adı Esma Hatun'ken müşteri sayısı son derece kısıtlıydı. İsmini değiştirdiler, Medipol yaptılar. Sonra dışına bir metalik giydirdiler. Ve ondan sonra müşteri sayısı artmaya başladı. Biz bir hastanenin adı Esma Hatun mu, Medipol mu hangisiyken daha fazla o hastaneye gitmeye layık görüyoruz? Bunu düşünelim. Hangi alışveriş merkezinin adı klasik Türk ismi ise gidiyoruz. Hangisi yabancıysa daha çok tercih ediyoruz. Bir başka örnek daha vereyim. Yıllar evvel Kombastan diye bir marka vardı. Onların ürettiği ayakkabı satılmıyormuş. Çünkü Türk ismiyle ilk markanın adı. Kombastan'ın başkanı sormuş ayakkabı müdürüne, üreten şirketin müdürüne nerelisin diye. Mardin demiş. Markanın adını Mardini yaptılar. Ondan sonra satılmaya başladı. Neden? İtalyan markasına benziyor. Bakın bizim kendi ürettiğimiz el emeğine bakışımız, kendi Türkçemize bakışımız, kendi kültürümüze bakışımız. Bence kendimizi sorgulamalıyız diye düşünüyorum. Kültürünü yitiren bizleriz. Özetle böyle söyleyebilirim. Ve son bir şey söyleyeyim. Yaşım bayağı az değil ve Türkiye'deki o korkutma siyasetini çok iyi bilirim. Ben gençken de lise yıllarında 1990'lı yıllar dindarlar ilk defa Refah Partisi iktidar olmuş veya belediyeler almaya başlamış 94-95. Üniversitelerde ilk defa mesela psikoloji bölümüne İstanbul Üniversitesi bir tane çarşaflı öğrenci girmişti. Kıyametler koptu. Bu başörtülüler ülkemizi, üniversiteleri ele geçirecek. Sadece öğrencileri değil, öğretim üyelerini de başı açık yaşatmayacaklar. Her yer başörtülü dolacak. Şeriat geliyor, İran geliyor vesaire dediler. 2000'li yıllarda AK Parti geldiğinde de benzer hikayeler vardı. Şimdi AK Parti hikayesinin sonuna geldik. Yani 20 küsur yılın sonuna geldik. Ne görüyoruz? Üniversitelerde başı açan mı daha fazla, başı açık mı daha fazla, başı kapalı mı? Başı açıklarımızın kıyafetleri nasıl? Bakın ne diyorlardı 90'lı yıllarda? Korkutma siyasetiyle ülkeyi ele geçiriyorlar, üniversiteleri ele geçiriyorlar, biz bitiyoruz bilmem ne diye bu şeyler acayip yayılmıştı. Hatta postmodern darbenin de sebeplerindendi. Toplumsal değişim dönüşüm nasıl ilerliyor maalesef farkında değiliz. Bu siyasetini yayanlar da toplumsal değişim dönüşümün farkında değil, Suriyelilerin nasıl değişip dönüştüğünün de farkında değiller. Kültürünü yitirenler Suriyeliler biz değil. Tekrar böyle söyleyeyim.
bizde bir şey var. Suriyeliler bize geldiyse o zaman bize benzeşsinler. Şimdi sadece şey meselesinde değil. Türkleşme, Türklükten kurtulma, Türklükten uzaklaşma meselesi değil. Mesela bazı Türkler görüyorum camilerde, Suriyelilerin birçoğu Şafii mezhebindendir. Onlara diyorlar ki, hayır madem Türkiye'ye geldin artık Hanefi olman lazım senin diyorlar. Bir de böyle İslami anlayışları da bizimkini taklit etsin istiyoruz. Çok enteresan çünkü bizim Güneydoğumuzdaki halkımız da Şafii'dir bakın. Kendi halkımızın, yani bu ne demek? Bir kere kendi halkımızda önemli bir Şafii nüfus olduğunu bilmemek demek. İkincisi, Türkiye'ye gelen herkes bizim mezhebimizden olacaksa eğer, o zaman Almanya'ya giden Türklerin de 10 yılda, Avrupa'ya giden Türklerin de 1960'lardan 70'lerinden beri Hristiyanlaşması gerekiyordu. Uyum sağlaması lazım gittiği yere. Dolayısıyla bakın biz sadece insanların Türklük meselesi değil, İslam anlayışı da aynen bizimki gibi olsun istiyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Çocuklar, gençler artık Türkler gibi yaşıyorlar. Birçoğu, herkes değil tabii ama birçoğu. Bu sefer de ne gibi bir problem çıktı biliyor musunuz? Kıyafetleri bize benzeştiğinde, hayat tarzları bize benzeştiğinde Suriyelilerle ilgili bana bu soru da geliyor. Ya bu Suriyeliler ne biçim insanlar diyorlar. Ahlaksız ya bunlar diyorlar. Neden diye soruyorum. İşte kıyafeti şöyleydi. Ramazan'da oruç tutmuyordu vesaire. Ramazan'da sokakta yemek yiyor diyorlar mesela. Ben daha önce bu konuyu konuştuğumda bana demişlerdi ki Suriye'de işte savaştan evvel Hristiyanlar bile Ramazan'da sokakta yemek yemez demişlerdi. Ne oldu yani? Onlar Türkiye'ye geldiğinde bize benzeştiler bakın. Değişip dönüştüklerinde de bu sefer halkımızın diğer kısmı bunlar ne biçim insan diyorlar. Onlar bizim çocuklarımıza özendiler. Onlar bize uyum sağlamaya çalışıyorlar. Kıyafetlerini değiştiriyorlar. Suriyeli olarak görülmek istenmiyorlar çünkü Suriyeli olarak fark edildiklerinde dışlanıyorlar. Dolayısıyla bizim gibi giyiniyorlar, bizim gibi yiyip içiyorlar, bizim gibi oturup kalkmaya başladılar artık. Bu sefer de işte o hallerini beğenmiyoruz. Böyle bir Müslüman mı olur diyoruz. Bu da ilginç bir şey. Suriyeliler barometresinden bahsetmiştim. Profesör Murat Erdoğan'ın. Bu rapor yayınlandıktan sonra Habertürk'te Afşin Yurdakul'un programına çıkmıştı. Ve orada programda aynen söylediğini alıntılayacağım. Bu arada kendisi şey değildir yani daha seküler bir akademisyendir. Bunu da söyleyeyim. Hani bazen biz böyle anlatınca işte taraflı vesaire diye bize bakıyorlar. Şöyle demişti. Türklerin Suriyelilerden 4 temel korkusu vardı. Birincisi işimi alacaklar, ikincisi suç artacak, üçüncüsü kimliğimiz bozulacak, dördüncüsü kamu hizmetleri bozulacak. İlk ikisi yani işimi alacaklar ve suç artacak korkusu Suriyeliler bu konuda çok dikkatli davrandığı için gerçekleşmedi. Aşırı yoğun oldukları yerler dışında Suriyeliler kendi ayakları üzerinde durmaya başladılar. Çatışmasız ve sorun yaratmadan yaşama gayretiyle toplum huzurunu bozacak eylemlere girişmediler demişti. Benim gözlemlerim de bu şekilde. Neden? Şöyle düşünün. Suriyelilerin kahir ekseriyeti ülkemize geçici misafir konumunda. Geçici misafir ne demek? Misafirliği her an bitirilip geri yollanabilir demek. Bir kere siz geçici olduğunuz bir yerde, misafir olduğunuz bir yerde ve her an geri gönderilme ihtimalini bildiğiniz halde ülkenize döndüğünüzde güvenliğiniz tehlikede olacaksa suç işler misiniz? Sığınacak yeriniz yoksa suç işler misiniz? Bir Suriyeli STK temsilcisiyle konuşmuştum. Bana dedi ki Suriye'deyken dolandırıcı, üçkağıtçı olan adamlar Türkiye'ye geldikten sonra adeta uslu çocuklara dönüştüler. Biz de onları böyle görünce şaşırıyoruz. Bu adam Suriye'deyken nasıldı, şimdi burada nasıl böyle olabildi diye dedi. Neden böyle oldu dedim. Dedi ki bana cevaben geçici misafir statüsündeyiz. Suç işlersek anında sınır dışı ediliyoruz dedi. Dolayısıyla evet yani bazı suç işleyenler var. Bunların bir kere bir kısmı Esed'in provokatörleri. Türkiye'de kasıtlı olarak iki tarafı birbirine düşürmek için provokasyonlar yapanlar var. Bu bir. İkincisi Suriye'ye geri döndüğünde başına bir şey gelmeyecekse onlar da suç işleyebilirler. Ama diğerlerinin suç işleme gibi bir şeyi, lüksü yok. Bir kere bunu bilelim. İkincisi suç işleme oranlarını kıyasladığımızda Türk halkının suç işleme oranı kat kat fazladır Suriyelilere kıyasla. Neden? Bir kere demin dedim zaten burada geçici statüsü onları suç işlemekten, isteseler de suç işlemekten alıkoyan şeylerden bir tanesi. Peki ve bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer ki Suriyeliler başlarına gelen her şeyi gidip kolluk kuvvetlerimize şikayet edebilselerdi biz bu sözleri hiç söyleyemezdik, çok utanırdık. Bu arada geçici koruma statüsü bağlamında Türkiye'nin taahhüt ettiği şeyler barınma, işte giyecek gibi ihtiyaçları karşılamak yani bunlar odaklı bir şey var. Hukuki koruma yok. Dolayısıyla
Bugün bir Suriyelinin evine hırsız girdiğinde ve gidip polislere şikayet ettiğinde karakola onun şeyine bir işaret yapılıyor. Ve göç idaresine gidip süre uzatmaya gittiğinde orada bir işaret var. Yani yolu karakola bir şekilde düşmüşse oraya işaret konuyor. Geri gönderme merkezlerine yollanıyorlar ve bazıları sınır dışı ediliyorlar, biliyor musunuz? Ve Suriyelilerin bu durumunu bilip bunu acayip istismar edenler var. Suriyelilerden şantaj yapıp haraç kesenler, hırsızlık yapanlar. Şunu da duydum. İş yerlerinde kadın çalışanlar kaçak çalışmak zorunda kaldıkları için işçilerden veya işverenlerin tacizine uğrayabiliyorlar. Ve bu kadınların gidip şikayet edebilecekleri hiçbir imkan ve ihtimalleri yok. Şikayet ederlerse zaten işveren işten atacak. Ailesini nasıl geçindirecek bu durumda bu hanımlar? Dolayısıyla sahada bu alanlarda başına suç gelenlerin şeylerini bu konuda çalışanlar durumun hiç böyle hani kendi açımızdan hiç böyle toz pembe bir tablo olmadığını söylüyorlar. Şöyle söyleyeyim. Ülkemizde suç işleme temayülüne sahip insanlar Suriyelileri hedef olarak seçiyorlar. Neden? Çünkü korumasızlar. Çünkü sığınabilecekleri, şikayet edebilecekleri bir merci her zaman yok. Bazen yani başlarına terslik gelebiliyor şikayet ettiklerinde. Öldürülen insanlar var. Ben biliyorum. Dava açtıklarında o kişiyi öldürenlerin yakınları ve o öldüren kişinin tehdidi nedeniyle davadan vazgeçiyorlar. Suriyelilerin suçları kadar kendi işlediğimiz Suriyelilere suçları konuşabilseydik. Geçtiğimiz yıllarda çok acı şeyler oldu. Çalıştığı iş yerinde gece yakılan işçiler oldu. Bunun gibi bir sürü örnekler söz konusu. Dolayısıyla hatta ben size son bir şey söyleyeyim. Suriyeliler bana dediler ki çocuklarımız yanlış şeyler yaptıklarında ve onlara işte bu yaptığınız doğru değil diye bile dosdoğru söyleyemiyoruz. Çünkü bize diyorlar ki ama okuldaki Türk arkadaşlarımız da yapıyor diyorlar. Türk arkadaşlarımızın yaptığı doğru değil de diyemiyoruz korkudan. Çünkü çocuklarımız bize gidip de şikayet ederse çocuklar elimizden alınır diye korkuyoruz diyen ebeveynler gördüm ben. Böyle ilginç şeyler de var. Dolayısıyla evet ben hani suç işleyen var mıdır? Vardır. Ama oranlarının çok düşük olduğunu bilelim ve bazı vakalarda suçu işleyen Türk oluyor. Suriyeli bana bunu yaptı diye acayip yaygara koparan kaç tane vaka gördüm. Şimdi video var, olay var. Olayın başını kesiyor. Ne oldu başta, kendisi ne yaptı bunu kesiyor. Suriye'nin mukabelesini yayınlayıp kıyameti kopartıyorlar. Böyle maalesef kötü vakalar var. Bir kere bunu cevaplayabilmek için önce Suriye'deki savaş nasıl bir savaştı buna bakmak gerekiyor. Bizim şimdi zihnimizde ne var? Hep kıyasladığımız yanlış kıyaslar var. Kurtuluş Savaşı, bak biz nasıl mücadele ettik, onlar niye mücadele etmiyor? Ukrayna Savaşı'na bakıyoruz, bak Ukrayna'da kadınlar bile nasıl mücadele ediyor, bunlar erkekler bile kadından daha korkak vesaire. Filistin'e bakıyoruz, bak nasıl işte Suriyeliler böyle. Fark ne? Bizim Kurtuluş Savaşı'mızda, Ukrayna hadisesi de, Gazze'de, Irak'ta bunların hepsi bir dış işgalciye karşı verilen savaşlardı. Suriye'deki savaş neydi? Suriye'de rejim ve ordu kendi halkını öldürüyordu. Suriye halkı bölünmüş, halkın bir kısmı öbürünü öldürüyordu. Bu ne demek? Ben Suriyeli bir sürü gence sordum. Neden savaşmadınız diye. Bana dediler ki abla dediler bildiğiniz gibi bir savaş olsa biz hiç savaşmaz mıydık dediler. Yaşadığımız şey komşunun komşuyu öldürmesi, kardeşin kardeşi öldürmesiydi dediler. Biz kardeşimizi öldürüp katil mi olacaktık dediler. Hatta şu kitapta savaş sırasında askerde olan ve askerden firar eden birisiyle görüşmüştüm. Çok çarpıcı bir cümleydi. Askerden neden firar ettiğini sormuştum. Firar gerekçelerini söylemişti ve firar edemeyenler de vardı tabii ki ailelerinin güvenliği açısından vesaire. Şu bir ikilemden bahsetmişti. Dinimi, imanımı mı feda edeyim yoksa aile bireylerimi mi kurban edeyim ikileminde kalmak gerçekten korkunçtu dedi. Çünkü imanı neden feda ediyor? Haksız yere bir insanı öldürmek haramdır. Büyük günahtır İslam'da. Dolayısıyla kendi halkını öldürerek Allah nezdinde meşruiyeti olmayacak şekilde dinimi, imanımı feda edeyim yoksa firar ettiği takdirde Suriye rejimi şöyle yaptı. Askerden firar edenlerin baskı kurmak için ailelerini hapse attı. Anne babalarını, kardeşlerini vesaire hapse attı. Dolayısıyla bu ikilemi yaşamak çok korkunç bir şeydi diye söyledi. Dolayısıyla zihnimizdeki gibi bir savaş söz konusu değil. Suriye'deki başka bir şeydi. Bir Azez'de bir anaokulunda bir öğretmenle röportaj yapmıştım. Bana dedi ki
Bir kardeşimi rejim zorla askere aldı dedi orduda. Öbür kardeşim muhaliflere katıldı dedi. İkisi birbiriyle savaşırken öldüler dedi. Bunun üzüntüsüyle annesi babası, biri kalp hastası, biri kanser olup ölüyor. Yani evin 5. kişisi şu an evin en büyüğüyüm dedi. Anne babası, abiler hepsi savaştan veya kahırdan hayatını kaybediyorlar. Dolayısıyla bildiğimiz anlamda ortada bir savaş yok. İkincisi, 2012 yılından itibaren Suriye, Suriyelilerin elinden çıktı bir kere. Küresel ve bölgesel güç mücadelesinin bir aracına dönüştü. Suriye'deki savaş bu arada 3 katmanda. Bir, içeride yerel düzeyde bir savaş, yani rejim ve halkın bir kısmının savaşı. İkincisi bölgesel savaş, bölgesel güçler arası, Orta Doğu'daki güçler arasında savaş. Üçüncüsü küresel güçler, Amerika-Rusya arasında bir savaş haliydi. Suriye toprağı adeta bir 3. Dünya Savaşı'nın yeri oldu. Küresel ve bölgesel güçler birbirleriyle savaşları Suriye toprakları üzerinden verdi. Ve Suriye halkının ölümü pahasına, Suriye şehirlerinin yerle bir olması pahasına. Bu bir. İkincisi, dolayısıyla Suriye'deki savaşın meşruiyeti gibi bir problem söz konusu. Tabii ki rejime karşı insanlar isyan etmesinin birçok haklı, tamamen meşru bir sebepleri. Ama sonraki savaş gayet kirli bir savaştı. Burada söyleyelim. Şimdi ben hem Türkiye içerisinde Kilis'te vesaire, hem Suriye içerisinde savaşmış, vücut bütünlüğünü yitirmiş bir yığın Suriyeli erkek gördüm. Kim demiş ki savaşmamışlar diye. Öyle insan gördüm ki yarım da vücudu. Rejimin bacaklarını kaybetmiş bu rejimle mücadele ederken. Omuriliğine kurşun saplanması sonucu 2012'de savaşın başında bunu yaşıyor. Yıllardır bir yatakta yatan dev gibi bir baba gördüm. Yani 2 metrelik adam yatakta yatıyor, kalkamıyor. Rejimin ve Rusya'nın bombardımanında yanmış, kör olmuş, kolları elleri gitmiş bir yığın insan gördüm. Kilis'te öyle insanlarla, ailelerle tanıştım ki, mesela bir hanım 2 oğlu 2 damadı savaşırken hayatını kaybediyor. Onların kızlarına, gelinlerine ve onlarca torununa kadın kendi başına bakmaya çalışıyor. Bir yığın savaşta kanser olan, hayatını kaybeden insanlar gördüm. Dolayısıyla kim diyor ki, kim eğer Suriyeliler savaşmadı diyorsa bir kere yalan söylüyor, onu bilelim. Ayrıca ben hep şunu söylüyorum. Evet diyorum, haklısınız, Suriyeli gençler savaşmadılar. Ama çok ilginç bir şekilde tam da savaşmadıkları için zaten diyorum. Rejim kendi ordusu yetmedi, Hizbullah'ı çağırdı. Afganistan'dan, Pakistan'dan Şii milisleri çağırdı. Suriyeliler savaşmadığı için bunlar yetmedi. İran rejimi devrim muhafızlarını Suriye'ye yolladı. Yetmedi, Suriyeliler savaşmadığı için Rusya 2015'te savaşa girdi. Çünkü neden savaşmıyor Suriyeliler ve ilginç bir şekilde savaşmadığı halde sürekli rejim safında dışarıdan dış güçler asker yolluyorlar. Dolayısıyla savaşmamış olsaydı bu kadar ülke buraya gelir miydi? Savaşmamış olsaydı İran, Rusya bu kadar buraya askerini getirir. Bu kadar maddi kayıp, şimdi savaş yürütmek çok zor bir iştir. Bu kadar zarara, ziyana girer miydi? Dolayısıyla savaşmadı değiller, savaştılar. Ama savaşmayanlar da var. Kimler? Savaşı meşru görmeyen de geniş bir kesim var. İki tarafı da desteklemeyen kesimler var. Bu arada biz dünyaya bakarken hep kendimiz merkezli bakıyoruz. Kendimiz dışında bir anlam dünyası, düşünce dünyamız yok maalesef. Ne diyoruz? Vatan algımız herkese bizdeki gibi vatan olsun istiyoruz. Bizim gözümüzde peygamber ocağı ordumuz, Suriye'de de öyle olsun istiyoruz. Suriye ordusu ile bizim ordumuz arasında dağlar kadar fark var. Suriyelilerin vatan algısıyla Türklerin vatan algısı arasında dağlar kadar fark var, çünkü rejimleri çok farklı. Problem şu: biz Suriye rejimini hiç tanımıyoruz. Hiç tanımıyoruz. Suriye rejimi, şu kitapta Suriye rejimini şahane Suriyeliler anlattılar. Hem de Suriye'nin her kesiminden insan. İsmaili, Dürzi, onlara da sorular sordum. Eski komünistlere de sordum. Önce bir kere bizim Suriye rejimini tanımamız lazım. Ondan sonra Suriyeliler neden savaşmadı veya savaşmadı mı, o zaman anlamış oluruz. Bir başka biz zannediyoruz ki Türkiye'ye gelen herkes savaştan karşı. Hayır. Ben bir sürü insana sordum, neden Türkiye'ye geldiniz diye. Beni en çok şaşırtan bir sürü anne baba kızlarımızın namusu için geldik dedi. Bu ne demek diye sorduğumda, rejimin daha olaylar başlarken 2011 Mart ayından itibaren tecavüzü bir silah olarak kullandığını biliyor musunuz? Suriye'de on binlerce genç kıza rejimin istihbaratçıları, askerleri, polisleri tecavüz ettiler. Ve bana Suriyeliler dediler ki,
Suriye toplumu açısından tecavüz asla kabul edilebilir bir şey değildir dediler. Şimdi biz buradan bakıyoruz, Suriyeliler tecavüzcü vesaire diyoruz. Tam aksine Suriyelilerle konuştuğumda Suriye'de hiç kimse tecavüz gibi bir şey kabullenemez diyorlar. Hatta yani bunları yaşayan insanlar mahvoldular. Dolayısıyla evladımızın başına bu gelmesin diye Türkiye'ye sığınan o kadar çok insan var ki. Bir başka şey, Türkiye'ye sığınanların epey bir kısmı rejimin hapishanelerine düşmemek için kaçtılar. Bakın bugün biz maalesef Suriye Savaşı'nın nasıl bir savaş olduğunu farkında değiliz. Bugün Suriye Savaşı nasıl bir savaş anlamak istiyorsanız Gazze'ye bakacaksınız. İsrail'in taktikleriyle rejimin taktikleri aynıydı. İsrail bari Filistinli düşmanlarına yaptı. Rejim kendi halkına yaptı. Neydi savaş? Bir yer muhaliflerin eline geçtiyse etrafını kuşatıyordu. İçeriye gıda girişini, özellikle buğday girişini engelliyordu ve havadan sürekli bombardıman yapıyordu. Bu ne demek? Bir kere insanlar içeride aç kalıyor. Elektrik yok, su yok. Sürekli bombardıman var. İnsanlar sürekli bodrumlarda yaşıyorlar. Su bulmak için dışarı çıkıp hayatını kaybeden bir yığın insanlar var. Ama en önemlisi, bana Suriyeliler dediler, Suriyelilerin siyasi temsilcilerinden biriyle görüşmüştüm. Bana şunu söyledi. Bir kere savaşın şekli, önce Suriyelilerin dediği, gençlerin dediğini söyleyeyim. Abla dediler, bildiğiniz gibi bir savaş değildi ki dediler. Yani iki tarafın göğüs göğüse çarpıştığı bir savaş değil. Rejim kaçamak oynuyordu dediler. Neden? Tepeden bombardıman yapıyor. Bu ucuz metottur. Adam kaybetmemek için ucuz metottur. Ve bu arada kullandığı silah varil bombası. Ona şahit olan Filistin insani yardım görevlileriyle röportajlar var kitapta. Hayatımızda gördüğümüz en berbat şey o varil bombalarıydı dediler. Şehirlerin binaları yerle bir eden o varil bombalarıydı dediler. Ne yapıyor? Varil bombalarının maliyeti 100-200 dolar bir şey. Tepeden bombalıyor, yıkıyor. Bu bombalıyor, yıkıyor. Aç bırakıyor içeride. Yani peki o zaman rejimin ana şeyi kara silahlarıyla değil havadan bombardıman en yıkıcı şeyse muhaliflerin neye ihtiyacı vardı? Füze savunma sistemlerine, hava savunma sistemlerine, uçaklara karşı uçakları düşürmek için sistemlere ihtiyaçları var. Bunlar verilmedi. Suriyeli muhaliflere verilen dışarıdan gelen hani dış güçlerin yardımı diyoruz ya verilen silahlar kara savaşı yürütecek silahlardı. Ama tepeden bomba yağarken bu silahlar bir işe yaramaz. Bana bir muhalif liderlerden biri dedi ki biz kaçak göçek iki tane menpet soktuk içeri dedi. O menpetlerden bir tanesiyle Esed rejiminin bir uçağını düşürdük dedi. Amerikan özel birlikleri geldi, o menfetleri buldu ve elimizden aldı dedi. Dolayısıyla şimdi neden savaşmıyorlar? Bu insanlar Temel Reis değil ki ıspanak yiyince gelen uçağa bir yumruk aslında düşsün. Kalaşnikov'la, normal topla bilmem neyle havadan gelen bombardımanı nasıl etkisizleştireceksiniz? Bakın Gazze ile farkı şu, Gazze'liler yıllar sonra bütün o ambargo ablukalardan sonra kendi silahlarını kendileri ürettiler. Şu an kendi silahlarını kullanıyorlar. Suriyelilerin böyle bir imkanı yoktu ki bir anda başlayan bir savaştır bu. Dolayısıyla kendi silahları yok, dışarıdan gelen silahlar kendilerini koruyacak şekilde değil. Ve bu arada 3 defa rejim düşme aşamasına geldi. 2012, 2013, 2015'te. Rejimin düşmesine izin verilmedi. Ne zaman muhalifler ilerlediyse dışarıdan uyarı geldi. Daha fazla ilerlerseniz askeri desteği keseceğiz diye. Dolayısıyla Suriye'de rejimin düşmesi istenmedi. İstenen şey savaş uzasın da uzasın. Birbirlerini yesinler. Ülke yıkılıp gitsindi. Bunu bir bilmek gerekiyor. Dolayısıyla Suriyeliler ellerinde gerçek yani savaşı kazanmak için araçlar olmadan mücadele yürüttüler. Ve ben aslına bakarsanız inanamıyorum nasıl bu kadar da bu mücadeleyi sürdürebildiler diye. Bir başka şey, Ukraynalılar nasıl kendini savunuyor? Orada ne var? Ukrayna ordusuyla Rus ordusu savaşıyor. Anadolu'da ne vardı? Birinci Dünya Savaşı sonra İstiklal Savaşı. Kendi ordumuzla veya ordumuzun eğittiği paramiliter güçlerle karşısında itilaf güçleri karşısında mücadele vardı. Yani neyi görüyoruz? Suriye'de ise asimetrik bir savaş var. Sıradan halk ve bu arada bu halk savaştan evvel silah kullanmayı bile bilmiyordu biliyor musunuz? Şöyle esnafı, işçisi, sıradan insanı isyan sırasında, eylemler sırasında siviller öldürülmeye başlandığı için insanlar silah kullanmaya başladılar aylar sonra. Daha önce silah tecrübeleri olmayan insanlardı. Dolayısıyla bir düzenli orduyla sıradan insanların savaşıydı bu. Ve sadece bu da değildi. Dışarıdan İran ve ona bağlı
Şii milisler geldiler. Rus ordusu dünyanın ikinci güçlü ordusudur. O bütün silahlarını Suriye'ye yığdı ve Rus ordusu Suriye sahasını silahlarını denemek ve dünyaya pazarlamak için bir araç olarak da kullandı. Dolayısıyla Suriyeliler ne mücadele verdi buradan anlayabiliriz aslında. Mültecilerle ilgili iki uluslararası belge vardır. Birincisi 1951 Mülteci Sözleşmesi, ikincisi de 1967 protokolüdür. Türkiye 1951 Sözleşmesi'ni imzalarken coğrafi sınırlama getirdi. Bu ne demek? Türkiye sadece Avrupa'dan gelenlerin mülteci statüsünde kabul ediyor. Dünyanın herhangi bir yerinden gelen başka insanlara bu statüyü vermiyor. Neden? Çünkü Anadolu tarihten beri yani binlerce yıldır bir göç rotasıdır. Göç rotası olduğu için Avrupa dışından başka gelenlere bu statüyü vermek istemedi Türkiye. Peki Türkiye'de yabancılarla ilgili 4 ayrı statü var. Ve bu arada Türkiye'de şu an mülteci statüsünde bulunan insan sayısı sadece 28 kişidir. Avrupa'dan gelen 28 kişi bu statüde. Onun dışında şartlı mülteciler var. Şartlı mülteci ne demek? Mesela işte üçüncü bir ülkeye gidecek, o üçüncü ülkeye gidene kadar geçici olarak Türkiye'de bulunan insanlar. Bunlara Türkiye geçici olarak bu statüyü veriyor. Bir başka şey ikincil koruma diye bir şey var. O ilk iki statüde olmayanlara verilen bir şey. Suriyelilere ise geçici koruma statüsü verildi. Ne demek bu? Türkiye geçici olarak hayati tehlike altında Suriyeliler ve savaştan kaçıyorlar ve dolayısıyla onlara savaş bitene kadar veya işte hayati tehlikeleri daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hayati tehlikeleri geçene kadar geçici olarak bu statüyü verdi. Bu şeyden farklıdır. Bir kere zorla bu statü bağlamında Suriye'ye zorla geri yollanamazlar. Bir başkası yiyecek, barınma, güvenlik sorumluluğu var Türkiye'nin. Onun dışında diğer normal mültecilerin sahip olduğu şartlara sahip değiller. Şimdi geçici koruma olduğu için devlet istediğinde bu geçiciliği kaldırabilir. Ve kaldırdığı anda Suriyelilerin Türkiye'deki varlığı gayrimeşru hale düşecek. Dolayısıyla böyle bir yani geçici olarak verilmiş bir şey. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi normal şartlarda bir yabancının Türkiye'de vatandaşlık alması için çeşitli şeyler var. Mesela nedir? Bir Türk'le evlendiyse vatandaşlık alabilir. Dünyanın herhangi bir yerinden bir yabancı. Veya işte 5 yıl Türkiye'de ikamet izniyle üst üste yaşayıp ondan sonra vatandaşlığa başvurabilir. Bir başka şey belli bir miktar yatırım yaparsa Türkiye'de belli bir miktarın üzerinde vatandaşlık elde edebilir. Suriyelilerin bunların hiçbirisine hakkı yok. İster bir Türk'le evlensin, ister kaç yıldır burada dursun ki bazıları işte 8-10 yıldır Türkiye'de bulunanlar var. Hiçbirisinin yani Türkiye'de bulunmaları vatandaşlık almalarını sağlamıyor. Zaten bu statü verilirken zaten bu söyleniyor. Yani Türkiye'deki varlıkları vatandaşlık anlamına gelmiyor diye özellikle vurgulanıyor. Ve dolayısıyla varlıkları geçici olarak buradalar. Bir vatandaşa uygulanan şeyler uygulanmıyor. Mülteciye uygulanan şartlar da onlara uygulanmıyor. Ama tabii Türkiye kolaylıklar sağlıyor. Suriyelilerin burada varlığını devam ettirebilmesi için bazı kolaylıklar sağlıyor başka ülkelere kıyasla, onu söyleyelim. Ama bunların hepsi yani geçici olarak burada bulunduklarını söyleyelim. Vatandaşlık alanlar var. Bunlar nasıl vatandaşlık alıyor? Bunlar istisnai vatandaşlık alıyor. Onun da belli şartları var. Türkiye'ye şöyle hizmetleri olması gerekir diye şey var. İlgili devlet dairesi kimse onların teklifiyle bu kişiler vatandaş olabiliyorlar. Yani Suriyelilerin vatandaşlığa başvurma hakları yok ve bir yabancının vatandaşlık elde edebildiği şartlar Suriyelilere uygulanmıyorlar diyebiliriz. Hukuki güvence vermiyor. Yani mültecilik bir hukuki güvence veriyor insanlara. Orada bir statü, ya mesela Avrupa'daki mülteciler Suriye'ye gittiğinizde orada bir statü var. O size hukuki koruma sağlıyor ve bir sürü imkanlar sağlıyor. Türkiye Avrupa'ya sığınan Suriyelilerin elde ettiği imkanları vermiyor. Dava açanlar vesaire var tabii ki. Ama hukuki dediğim onlara statü bağlamında bir koruma sağlamıyor.